Merhabalar sevgili dostlar. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ben Deniz Altın ve Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Ve lütfen en başta söyleyeyim, bu hafta nasıl bir hafta olacak? Bu hafta iki tane tutulmanın arasındaki bir geçiş haftası. Duygusal anlamda da, gündem bakımından da, hani enerjisel bakımdan da her şey değişiyor. 18 Eylül tutulmasını yaşadık, bitti. Etkileri bu hafta ayın fazı küçülüyor. Hafta sonuna doğru iyice küçülmüş olacak. Nedir? Azalarak sürüyor olacak. Ne yaptı bize? Nasıl etkiler gösterdi? Duygusal olarak bizi biraz karıştırdı aslında. Aklımız başımızdan gitti. Karamsar olduk. Bir şeyler yolunda gitmedi. Çok bol bol ağlamış olabilirsiniz. Her şeyin çok fazla etkisi altında kalmış olabilirsiniz. Aslında fedakarlık yaptıklarımızla hani kimlere, neye en çok tutunuyorsunuz hayatta? En çok ne için üzülüyorsunuz veya gündeminizi ne meşgul ediyorsa o alanlarda aslında bazı yüzleşmeler getirmiş olabilir ve getirecektir de. İşte oralardan biraz aslında uzaklaşmak, biraz akışa bırakmak, çok o konunun üzerine gitmemek en doğrusu olacaktır bu süreçte. Evet, bu hafta pazartesi günü itibariyle bu duygusal döngüden aslında bir nebze çıkıyoruz. Çünkü çok büyük değişiklikler var. Artık Güneş Terazi burcunda ve Güneş Terazi burcundaysa tabii ki ilişkiler sezonu açılmıştır efendim. Artık gündemimizde ilişkiler olacak. Özellikle koçlara, terazilere sesleniyorum. İşte tutulmalar sizin aksınıza devam ediyor. Şimdi bir tanesi Nisan ayında olmuştu. Şimdi bir tanesi de 2 Ekim'de olacak Terazi burcunda. Hala bana bir şey olmadı, hala evlenemedim, işte hala bir işim olmadı vesaire diyenler varsa aranızda kesin doğum haritanız tam olarak etki almıyordur. Ama evet, hepimiz adına söylüyorum bunu, herkes için söylüyorum. Doğum haritalarınızda Terazi burcu hangi köşeye, nereye denk gelmişse orada bir süreç başladı ve hepimizin hayatında bir ilişki trafiği bir şekilde mutlaka olacaktır. Ve bu hafta arkadaşlar önemli bir geçiş daha var. Şimdi bu alanı yöneten gezegen Venüs ve Venüs pazartesi günü Terazi burcunu terk ediyor. Akrep burcuna geçiyor. Şimdi bu ilişkilerde önemli bir yerleşim. Tutku verecek. Daha fazla isteyeceğiz. Daha hırslı olacağız. Çok boş vermeyeceğiz. Aklımızdaki kararsızlıklar, bir de kararsız bir dönem geçirdik bu arada. Belirsiz, önümüzü göremiyoruz. Acaba ne yapsam? Bana gelen sorular da hep bu yöndeydi zaten. Gerçekten hep bu yöndeydi diyebilirim. Şimdi daha kararlı ve daha net olacağız. Ama çok önemli bir şey var arkadaşlar. Mars Yengeç burcunda hep işin ucunda biraz daha garantici olmak. O hani kendi alanımızı korumaya çalışmak olacak. Hani Mars Yengeç burcunda tamam böyle Venüs'te güzel açıları falan olacak ama Güneş'e de kare olacak. Otoriteye destek, yani otoriteden destek alamama endişesi. Yeteri kadar maddi güvence altına acaba girebilir miyim endişesi. Bunları da tabii ki özellikle verecek günleri de şimdi söyleyeceğim. Hangi günler bunlar? Daha çok aile dinamikleri, bakın. Aileyle ilgili konuları, mirasları bakın. Büyük mesela davanız var. İşte bir kentsel dönüşüm davasını, bir başka bahçeler, parklar, ne bileyim benzer konular, emlakla ilgili konularda ve iş ortaklıkları, inşaat sektörü, projeler gibi konular, yani işle ilgili bağlantılı yönü de çok fazla. Çünkü terazi aynı zamanda sosyal ilişki, iş çevrelerini, projeleri, iş ortaklıklarını, bu alana yansıyan mesela mahkemeleri, hukuki süreçleri de gündemimize taşıyacak efendim. Ve tabii en önemlisi de bu hafta Balık burcunun etkilerini yavaş yavaş küçülmeye doğru giderken, dediğim gibi duygusal bazda, evet hafta içi biraz duygusal olacağız yine bu hafta ama şöyle söyleyeyim, haftanın ilk 2 günü mesela pazartesi ve salı günü oldukça dinamik bir 2 gün. Ciddi bilgi trafiği içindeyiz ama bir yandan da parasal konularda, özellikle ilişkilerde Plüto etkisi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Plüto Venüs karesi aktif, 29 derece Başak'ta aktif. Şimdi Akrep'e geçiyor Venüs, 1 derece Kova Akrep aksında yine aktif. Yani Venüs Plüto kareleri aslında tam olarak bize istediğimizi getirmez. Bizim ihtiyacımız olan değil de
Hayır, artık bu yönde ilerlemelisin gibi mesajı, aslında vermek istediğim mesaj budur. Mesela bu ilişkiyi değiştirir, kesinlikle değiştirir. İlişkideki süreçleri değiştirir. Para kazandığınız kanalları değiştirebilir. Yön değişir. Burada sizin hissettiğiniz, hislerinizle eğer etki alıyorsanız mutlaka bir farklılık olacaktır. O yüzden pazartesi ve salı günü için söylüyorum. İletişim için. Aslında bir yandan iyi ama özellikle salı günü bizim için mesela Merkür artık, Uranüs Merkür üçgeni var pardon. Sivri böyle akıllar, mucize fikirler gelebilir. Çok harika haberler alabilirsiniz. Önünüze beklenmedik fırsatlar gelebilir. Merkür ile Uranüs arasında bu toprak üçgeni oluşuyor. Tabii ki burada aslında Plüton'un da etkisi var aynı zamanda. Kalıcı adımlar atabilmek adına bence değerlendirin. Özellikle çünkü aynı gün Venüs'ün de güzel etkileri varmış. Ama sabah saatlerinde değil de öğleden sonrayı değerlendirin. Ve bu haftanın ikinci yarısına geçtiğimizde, bakın çarşamba gününden salı akşam saatleri, çarşamba perşembe günü itibariyle o kadar duygusal, o kadar hassas olabilirsiniz ki hem Ay Yengeç burcunda olacak arkadaşlar. Aile, anneler, babalar, yaşadığınız yer, evle ilgili konular, alım, satım, emlak işleri çok gündemimizde olacak ve biraz geçmişe gideceğiz. Yani geri gideceğiz. Biraz nostalji de yaşayabiliriz özellikle. Ve Perşembe günü arkadaşlar Merkür Plüto'yla da çok güzel bir üçgen açı içerisinde olacak. Bence Perşembe gününü değerlendirin. Özellikle bu konularda. Kimlere çok iyi gelir tabii? Hava elementi burçları iyi gelir. Ateş elementi burçlara çok iyi gelebilir. Merkür Terazi burcuna geçiyor ve Plüto'ya üçgen yapıyor. Yani haftanın başında kaybettiğini zannettiğin kontrolünü ya da o enerjini, motivasyonunu Perşembe günü geri yakalayabilirsin. Laflarınla, sözlerinle, konuşmalarına çok iyi bir irtiba bırakabilirsin. Gerçekten hani Plüto'dan güç almak demek nedir? Bir dönüşüm yaratacak bir proje sunumu olabilir, reklam olabilir, işbirliğinin dışında ilişkilerde olabilir. Daha konsantre, daha yapıcı bir enerji var. Ve Cuma günden itibaren artık olay şeye dönüyor arkadaşlar. Ay Aslan burcuna geçecek. Daha çok mesela aşk ve ilişkiler adına çok önemli bu hafta. Çünkü artık gezegenler geçişlerini yaptı. Cuma ve cumartesi günü ilişkiyle ilgili özellikle flörtlerden bahsediyorum ben burada. Önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Kimler bekler? Tabii ki daha çok aslanlar, koçlar, yay burçları. Sizin için daha verimli ve hava grubu burçlar için de yine bunu söyleyebiliriz. Tabii ki Aslan, Kova burcu özellikle güzel olabilir. Böyle şanslı bir şey de yakalayabilir. Ve diğer yandan finans piyasaları. Bakın parayla ilgili çok önemli bir 2 gün olacak. Cuma günü piyasalarda beklenmedik bazı gelişmeler bekleyebiliriz açıkçası. O yüzden hem dikkatli olun ama hem de bazı fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Çocuklar da yine bu haftanın gündem konusu olacak. Hatırlayanlar bilirler, 1,5 ay önce bu tutulmalara gireceğimiz zaman özellikle çocukların altını çok çizmiştim. Ben de bulamıyorum şimdi hangi videoda olduğunu. Ama Allah rahmet eylesin Narin'i ve Narin gibi böyle canice olaylar yaşayan diğer çocuklarımızı çok gündemimize taşıyan bir ay oldu ve hukuki süreçleri, işte medyayı, fenomenleri, ünlü insanları ve gerçekten bu süreci bu şekilde yaşadık. Şimdiki süreci ise bundan sonraki tutulma videosu hazırlayacağım size. O videoda anlatıyor olacağım efendim. Çocuklar, aşk, para, gündemler var ve pazar günü yani 29 Eylül günü ise Satürn artık Mars'la üçgen. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Artık kontrol edebileceğimiz bir şeyler elimize. Daha somut bilgiler, daha somut bizi daha mutlu edecek, daha kolay erişebileceğimiz dönem başlıyor. Hani Satürn Mars'la güzel bir etkileşimi var. Daha anlaşmaya yöneliktir. Bu dünya üzerinde de bunu göreceğiz zaten. Özel ilişkilerimizde, aile içi ilişkilerimizde bakın hafta sonuna doğru. Çünkü o gün de Ay Başak Burcu'ndaymış. Sağlıkla ilgili konularda
olabilir sevgili dostlar. Ve tabii bunun yanı sıra hani anlaşma derken bu ortaklı işlerde de bence güzel anlaşmalar gelebilir efendim. Şimdi bu yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bu yayından sonra da yine böyle bir arada ya da tek bilmiyorum. Bu hafta burçları neler bekliyor onları bahsedeceğim. Ama lütfen yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü gerçekten bizi şoka sokacak zamanlar yaşıyoruz. Hakikaten şok. Şok olmaya da devam edeceğiz. Bu arada çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Metin Arolat. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün sevenlerine de hepimize de başımız sağ olsun diyorum. Seni hiç unutmayacağız. Hep gülerek anımsayacağız. Pamuk kalpli, çok iyi bir ikizler burcu sevgili sanatçımızı ve tam bir sanatçıydı gerçekten kendisi. Hiç öyle planlı programlı olmayan, hayatı geldiği gibi yaşayan ve spontane bir insan gitti aramızdan. Tekrar hepimizin başı sağ olsun diyelim. Ve tabii şunu da hatırlatayım. Narin davası, işte narin konusu çok karmaşık bir konuydu. Narin olayı gündeme geldikten bir süre sonra biraz şöyle bir haritayı açıp bakmıştım. Narin doğum tarihini bilmiyorum ama olay gününe bakmıştım. Hangi gün yaşandıysa. Mesela hakikaten haritada içinden çıkılamayacak çapraşık ilişkiler vardı. Hatta ben orada şimdi dedim ki ben burada böyle bir şey yazarsam acaba ne olur? Ya da nasıl yazayım? Çünkü gördüğümüzün arkasında da başka durumlar vardı. Açıkçası bu davada hani bu konu da böyle mahkemeler görülecek. Zaten çok mahkemeli ve davalı bir sürece giriyoruz Güneş Terazi. Yeni soruşturmalar da başlatılacaktır. İnşallah çok daha derin soruşturmalar bekliyorum bu anlamda. Artık böyle şeyler yaşamayalım. Çocuklarımız ölmesin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.